Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yumuşacık, pamuk gibi su ile süt kullanmadan poğaça hazırlayacağız. Hemen sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli tarifin yapımına geçelim. Hamuru yoğurmak için derince bir kabı önüme alıyorum. 2 su bardağı 200 ml bardakla ılık su, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 paket 10 gram kuru maya, 2 adet yumurtanın akı, sarısı üzeri için ayrılıyor. 250 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Öncelikle tüm bu malzemelerimi karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, 7 su bardağı ortalama un. Sizler de yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin lütfen. Hamurunuz yumuşak olursa poğaçalarınız da yumuşak olacaktır. Lütfen ben 7 su bardağı dedim diye 7 su bardağı değil arkadaşlar. Sizler de yeterince ilave edin. 3 aşağı 5 yukarı sizde de aynı gidecektir. Hamuru toparladıktan sonra 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Hamurunuzun yumuşak olmasına lütfen dikkat edin. Gördüğünüz gibi hamuru toparladım. Yumuşacık bir hamur elde ettim. Elinize yapışmadığı sürece un ilavesi yapmayın. Hamuru yoğurduğum kabın içerisine alıyorum. Bir miktar un serpip üzerini streç filmle kapatıp oda ısısına göre değişecektir. En az yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamuru masamın üzerine biraz un serpip alıyorum. İnanın bu zamana kadar yaptığım en güzel poğaça tarifi diyebilirim. Aradığım poğaça tarifini gerçekten buldum. Her defasında da aynı sonucu elde ediyorum. Hamuru ortalama mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp elimle yuvarlayıp kenara alıyorum. Tüm hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine temiz bir bez örtüp 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru avucumun kenar kısmıyla hafif ortaya doğru bastırıp içerisine peynir, kaşar peyniri ya da beyaz peynir kullanabilirsiniz. Peyniri koyup tekrar aynı şekilde avucumun iç kısmının kenarıyla bastırıyorum. Videoda da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Tam orta kısma bastırın, kenarlara değil. Tüm hamurları aynı şekilde yapıp bitiriyorum.
hazırladığım hamurları yağlı kağıt serili tepsiye hafif aralıklarla dizip üzerine ayırdığım 2 adet sarı yumurtanın sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar süt koyup çırpıyorum. Hamurların üzerine sürüyorum. Mutlaka hamurlarınızın şeklini verdikten sonra poğaçaları yarım saat boyunca tepside bekletin arkadaşlar. Çok daha yumuşak, daha güzel olacaktır. Bu işlem poğaçalarınız için çok önemli. Poğaçalarınızı dinlendirirken fırınınızda 180 dereceye ayarlayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçalarımı pişirdim. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Fırına göre değişebilir. Ortalama 30-40 dakika boyunca pişiyor. Sizin fırına göre değişebilir. İçi çok güzel, harika bir poğaça. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.